Şu an parmağında bir yüzük varsa ya da boynunda ince bir kolye, o metalin içindeki her bir atom iki ölü yıldızın ışık hızının 1/3 ile kafa kafaya çarpışmasından fırladı. Evet, doğru duydun. Üzerinde taşıdığın şey bir yıldız enkazı. Ve bu videonun sonunda altına bir daha asla eskisi gibi bakamayacaksın. Çünkü birazdan sana 4 şey göstereceğim. 1. 2017'de insanlığın altının doğum anını nasıl canlı izlediğini. 2. Dünyadaki altının %99'unun neden ayaklarının altında olduğunu ama neden sonsuza dek ulaşamayacağımızı. 3. Altının sarı parlamasının sebebinin Einstein olduğunu. Evet, ciddiyim. Ve 4. Bir oda dolusu altının koca bir imparatoru nasıl öldürttüğünü. Kemerini bağla. Başlıyoruz. Peru'nun kalbinde İnka İmparatorluğu'nun başkenti Cusco'da güneş tapınağı yükseliyordu. Duvarları baştan aşağı altın levhalarla kaplıydı. Kutsal avlusunda ise nefes kesen bir bahçe vardı. Her bitkinin, her hayvanın, her çobanın gerçek boyutlu heykeli som altından ve gümüşten yapılmıştı. İnkalar için altın para değildi, güneşin teriydi. 3000 yıl öncesine git. Mısır, Krallar Vadisi. Genç Firavun Tutankamun iç içe geçmiş 3 tabutla gömüldü. En içteki tabut tek parça som altındı. Ağırlığı 110 kilogramın üzerinde. Mısırlılara göre altın tanrıların etiydi. Özellikle de güneş tanrısı Ra'nın. Dünyanın öbür ucunda Yunanlar. Dokunduğu her şeyi altına çeviren Kral Midas'ı ve uğruna denizler aşılan altın postu anlatıyordu. Şimdi dur ve düşün. Okyanuslarla ayrılmış, birbirinin varlığından bile habersiz uygarlıklar. Aralarında binlerce yıl var ve hepsi tek bir fikirde birleşiyor. Bu metal bu dünyadan olamaz. Tanrılar konusunda yanıldılar ama bir konuda tam isabet kaydettiler. Altın gerçekten gökten geldi. Nasıl mı? Önce bir yıldızın ne olduğunu anlaman lazım. 30 saniyeni alacak. Söz. Bir yıldız iki gücün savaşıdır. Kütle çekimi her şeyi içeri doğru çeker. Yıldızı ezmeye çalışır. Ama yıldızın çekirdeği o kadar sıcak ve o kadar basınçlıdır ki oradaki nükleer tepkimeler dışarı doğru iter. Bu tepkimenin adı füzyon. Küçük atomları birbirine çarpıp daha büyük atomlar yapar. Hidrojen helyuma dönüşür, helyum karbona, karbon oksijene ve her seferinde bir enerji patlaması açığa çıkar. Yıldızı ayakta tutan işte bu enerjidir. Yıldızlar böyle gittikçe daha ağır elementler üretir. Ta ki bir duvara toslayana kadar. O duvarın adı demir. Demir, periyodik tablonun 26. elementi ve yıldızların ölüm fermanı. Çünkü demiri kaynaştırmak enerji vermez. Enerji yutar. Yıldızın canını emer. Çekirdek demire döndüğü an dışarı iten güç kesilir ve kütle çekimi savaşı kazanır. Milyonlarca yıldır yanan o dev kendi ağırlığı altında saniyeler içinde çöker ve ölür. Birazdan göreceksin, bu ölümden geriye kalan ceset hikayemizin baş kahramanı olacak. Şimdi kritik nokta, yıldızlar en fazla demire kadar çıkabiliyor. Peki altın kaçıncı element? 79. Yani ne bizim güneşimiz ne de evrendeki herhangi bir sıradan yıldız tek bir altın atomu bile üretemez. Güneşin çekirdeği 15 milyon derece. Kulağa müthiş geliyor değil mi? Altın için milyarlarca derece gerekiyor. Güneşin içindekinden trilyonlarca kat büyük basınçlar gerekiyor. Güneş bu iş için fazla nazik. Ve altın nazik yerlerde doğmaz. Altın patlamalarda doğar. Bunun için evrendeki en çılgın işleme ihtiyacın var. Bir atom çekirdeğine o kadar hızlı, o kadar yoğun nötron bombardımanı yapacaksın ki atom daha ne olduğunu anlayamadan çok daha ağır bir elemente dönüşecek. Bilim buna R süreci diyor ve bunun için gereken nötron yoğunluğu evrenin sakin hiçbir köşesinde yok. Sana evrenin en akıl dışı yeri lazım. O yer bir nötron yıldızının ta kendisi. Nötron yıldızı dev bir yıldız öldüğünde geriye kalan cesettir. Güneşimiz kadar kütleyi alın. Bir şehir boyutunda küreye sıkıştırın. Bu maddeden bir çay kaşığı yaklaşık 1 milyar ton çeker. Dur, tekrar söylüyorum. Bir çay kaşığı 1 milyar ton. Bu cismin kütle çekimi o kadar acımasız ki yüzeyine düşen herhangi bir şey, sen dahil saniyenin milyonda birinde atomlarına ayrılır. Evrende bundan daha yoğun tek şey kara delik. Şimdi 2 tane böyle canavarı al.
ve birbirine çarptır. İşte altın fabrikası budur. İki nötron yıldızı birbirinin etrafında spiral çizerek yaklaşır ve ışık hızının 1/3 çarpışır. Kuvvetler o kadar aşırıdır ki uzay zamanın kumaşı bükülür. Ve 17 Ağustos 2017'de evrensel saatle tam 12'yi 41 geçe. İnsanlık bunu canlı izledi. 130 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galakside iki nötron yıldızı birbirine girdi. 130 milyon ışık yılı demek şu demek: bu çarpışma gerçekleştiğinde dünyada dinozorlar geziyordu ve insan diye bir şey henüz yoktu. Çarpışmanın uzay zamandaki dalgası 130 milyon yıl yol alıp o gün dünyaya ulaştı. O gün LIGO dedektörlerinde alarmlar çaldı. Kütle çekim dalgaları yakalanmıştı. Sadece 1.7 saniye sonra NASA'nın uzay teleskobu aynı noktadan gelen bir gama ışını patlaması gördü. Ve o an dünyanın dört bir yanındaki gökbilimciler için çılgın bir yarış başladı. Herkes teleskobunu aynı gökyüzü parçasına çevirdi. Tam bir kozmik suç mahalli soruşturması. 11 saat sonra kaynak bulundu. Kilonova adı verilen devasa bir patlama. İnsanlık tarihinde ilk kez altının doğumunu gerçek zamanlı izliyorduk. Sonraki günlerde patlamanın ışığı gözlerimizin önünde parlak maviden kan kırmızısına döndü. O renk değişimi sıradan bir ışık oyunu değildi. Taze dövülmüş ağır elementlerin, yani altının radyoaktif parıltısıydı. Gökyüzünün derinliklerinde koca bir altın fabrikası alev almıştı. Gökbilimcilerden biri o anı şöyle özetledi: altının ve platinin yapılışını canlı seyrediyoruz. Peki bu tek çarpışma ne kadar altın üretti? Hesaplamalara göre 3 ila 13 dünya kütlesi kadar, saniyeler içinde, birkaç dünya ağırlığında, saf altın. Bu arada sana çıldırtıcı bir kıyaslama vereyim. İnsanlığın binlerce yıldır çıkardığı bütün altını, tarihteki her yüzüğü, her külçeyi, her hazineyi eritsen. Hepsi kenarı yaklaşık 22 metre olan tek bir küpe sığar. Bütün savaşlar, bütün fetihler, bütün altına hücumlar. Hepsi bir apartman boyutundaki küp için. O çarpışma ise saniyede bunun katrilyonlarca katını üretti. Bugün bilim, demirden ağır elementlerin yaklaşık yarısının bu tür çarpışmalardan geldiğini düşünüyor. Ama bekle. Çünkü 2025'te hikayeye öyle bir bölüm eklendi ki bilim dünyası sarsıldı. Ve işin en çılgın tarafı, kanıt 20 yıldır herkesin gözünün önündeydi. 2004 yılında evrenin en güçlü mıknatısı olan manyetar türü bir yıldız, saniyeler süren bir patlamayla Güneş'in 1 milyon yılda yaydığından fazla enerjiyi tek seferde kustu. Patlama o kadar şiddetliydi ki dünya atmosferinin üst katmanlarını bile etkiledi. Ama asıl gizem 10 dakika sonra geldi. Yıldızdan ikinci, daha zayıf, tuhaf bir sinyal yayıldı. Ve kimse bunun ne olduğunu çözemedi. Tam 20 yıl boyunca. 2025'te araştırmacılar o eski verilere geri döndü ve cevabı buldular. O gizemli ikinci sinyal, patlamada taze doğan ağır elementlerin, yani altının radyoaktif imzasıydı. Hesap yapıldığında ortaya çıkan rakam dudak uçuklattı. O tek patlama dünya kütlesinin 1/3 kadar ağır element üretmişti. 27 tane ay ağırlığında altın, platin ve değerli metal. Tek bir patlamada. Araştırmacılar artık galaksimizdeki ağır elementlerin %10'una kadarının bu manyetar patlamalarından gelebileceğini düşünüyor. Yani şunu bir düşün, şu an tam bu saniye evrenin bir köşesinde yeni altın dövülüyor olabilir. Kuyumcularda değil, ölü yıldızların cehenneminde. Peki bu altın buraya, dünyaya nasıl geldi? Science dergisinde yayımlanan bulgulara göre Güneş sistemimiz 4,5 milyar yıl önce doğmadan hemen önce yakınlarda böyle bir felaket yaşandı. Büyük ihtimalle bir nötron yıldızı çarpışması Güneş'i ve gezegenleri doğuracak olan gaz bulutunun içine ağır elementler serpti. Bunun anlamı şu: parmağındaki yüzüğün altını, Güneş daha var olmadan önce uzayın karanlığında süzülüyordu. Bir daha bak ona. Ama dünya oluştuğunda korkunç bir şey oldu. Altın ortadan kayboldu. Çünkü altının bir zaafı var: demire aşık. Jeologlar buna siderofil diyor. Genç dünya erimiş bir lav topuyken altın sıvı demire karıştı ve onunla birlikte gezegenin merkezine doğru battı. Bugün dünyadaki altının %99'undan fazlası ayaklarının yaklaşık 3000 kilometre altında, metalik çekirdeğin içinde kilitli.
Ne kadar altından bahsediyoruz? Otur bir yere. Aşağıda bütün kıtaları yarım metre kalınlığında bir tabakayla kaplayacak kadar altın var. Ve asla ulaşamayacağız. Bunu kafanda canlandırman için şöyle söyleyeyim. Dünyanın merkezine giden bir asansör olsaydı ve saatte 100 kilometre hızla inseydi, çekirdeğe varman bir günden fazla sürerdi. Ama varamazsın çünkü oranın sıcaklığı 4000 ila 6000 derece. Neredeyse güneşin yüzeyi kadar sıcak. İnsanlığın bugüne kadar kazabildiği en derin delik ise sadece 12 kilometre. Yolun 4/1000'ü bile değil, hazine orada. Ama kapı yok ve asla olmayacak. O zaman madenlerden çıkardığımız altın ne? İşte burası tüylerini diken diken edecek. Çekirdek kapanıp altını yuttuktan sonra yaklaşık 4 milyar yıl önce Dünya devasa bir asteroid ve kuyruklu yıldız bombardımanına tutuldu. Gökten yağan bu kayalar gezegenin yüzeyine ince bir tabaka halinde yeni malzeme bıraktı. Ve o malzemenin içinde altın vardı. Kanıtı da var. Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar Grönland'dan 3 milyar 800 milyon yıllık kayaları inceledi. Bu kayalar bombardımandan önceki dünyanın kimyasal parmak izini taşıyor ve tungsten izotop oranları modern kayalardan farklı çıktı. Yani gökten yağan meteorlar gezegenin kimyasını değiştirmiş. Mesele kapanmış. Sonuç tek cümle. İnsanlığın tarih boyunca dokunduğu her gram altın gökten düştü. Yani bugün dünyanın herhangi bir kuyumcusunda satılan her ürün teknik olarak bir meteor parçası. Etikette yazmıyor ama öyle. Hatta bugün bile çekirdekten sızan minicik bir altın damarının Hawaii'nin altındaki manto sütunlarında yavaş yavaş yukarı tırmanıyor olabileceği düşünülüyor. Gezegen hazinesini damla damla geri veriyor. Ve şimdi sıkı dur. Çünkü evren sahneye bir kez daha çıkıyor. Bugüne kadar madenlerden çıkarılmış tüm altının yaklaşık %40'ı tek bir bölgeden geldi. Güney Afrika Witwatersrand Havzası. 2 milyar 700 milyon yıl önce kadim nehirler kayalardan altın parçacıklarını yıkayıp tortul katmanlarda biriktirdi. Normalde rüzgar ve yağmur o katmanları çoktan silip süpürmüş olmalıydı. Dünyanın en büyük serveti daha biz ortaya çıkmadan yok olup gitmeliydi. Ama 2 milyar 20 milyon yıl önce olağanüstü bir şey oldu. Dev bir asteroid tam o bölgeye çakıldı. Çarpma o kadar büyüktü ki geriye dünyanın onaylanmış en büyük çarpma krateri kaldı. Vredefort. Yaklaşık 300 kilometre genişliğinde bir yara. Ve bu çarpışma altın dolu kaya katmanlarını yan yatırıp erozyonun ulaşamayacağı şekilde mühürledi. Yani düşün, kozmik şiddet altını dünyaya getirdi. İkinci bir kozmik şiddet onu bizim için kasaya kilitledi. O asteroid oraya düşmeseydi, insanlık tarihinin en zengin altın yatağı biz daha ortada yokken silinip gitmişti. Bugün Johannesburg şehri milyonlarca insan, koca bir ekonomi, kelimenin tam anlamıyla o asteroidin koruduğu hazinenin üzerinde yaşıyor. Ve çoğu bunu bilmiyor bile. Bu arada bu gök metaline ilk dokunan insanları merak ediyorsan, sana bir şey söyleyeyim. 43 numaralı mezarda yatan bir adam var. Binlerce yıl önce bugüne kadar bulunmuş en eski işlenmiş altınlarla gömülmüş. Tarihin ilk zengini olabilir. Ve kim olduğunu kimse bilmiyor. O hikayeyi istiyorsan yorumlara Varna yaz. O hazinenin videosunu da yapalım. Bu arada altın şu an senin evinde de var. Sadece kuyumcuda değil. Şu an videoyu izlediğin telefonun içinde, bilgisayarının işlemcisinde mikroskobik altın telcikler çalışıyor. Çünkü altın asla paslanmaz, asla kararmaz, asla çürümez. Mısırlıların tanrıların eti dediği bu metal gerçekten de ölümsüz olan tek metal. Ve şimdi sana bu videonun en tuhaf sorusunu soruyorum. Altın neden sarı? Basit bir soru gibi duruyor ama değil. Neredeyse bütün metaller gri veya gümüş rengidir. Altın ise altın sarısı. Ve bunun sebebi sıradan kimya değil. Einstein'ın görelilik teorisi. Altın atomu çok ağırdır. O kadar ağır ki çekirdeğe yakın elektronları ışık hızının neredeyse yarısıyla hareket eder. Bu aşırı hızda görelilik devreye girer, elektronların davranışı değişir ve metal mavi ışığı yutup sarı ışığı yansıtmaya başlar. Görelilik olmasaydı altın da diğer metaller gibi gümüş görünürdü. Yani eski uygarlıkların tanrısal dediği o parıltı kelimenin tam anlamıyla
Einstein denklemlerinin gözle görülebilen hali. Ve simya demişken, Isaac Newton, kütle çekimini keşfeden, kalkülüsü icat eden, tarihin belki de en büyük bilim insanı. Ama sana okulda anlatmadıkları bir şey var. Newton, hayatının fiziğe ayırdığından çok daha büyük bir kısmını başka metalleri altına çevirmeye çalışarak geçirdi. Simya üzerine 1 milyondan fazla kelime yazdı ve neredeyse hepsini gizli tuttu. Öldükten sonra bile bu çalışmalar saklandı. Çünkü saf bilim insanı imajına uymuyordu. Hatta yıllar sonra saç tellerini inceleyen araştırmacılar saçında yüksek miktarda cıva buldu. Muhtemelen o gizli simya deneylerinden. Adam altın uğruna kendini zehirliyordu. İşin en çılgın tarafı ne biliyor musun? Modern fizik Newton'un rüyasını sonunda gerçekleştirdi. 2025'te CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı NDA kurşun gerçekten altına dönüştü. Kurşun çekirdekleri ışık hızının %99.99999 üçüyle birbirini teğet geçerken ortaya çıkan muazzam alan çekirdekten 3 protonu söküp aldı ve geriye altın kaldı. Üretilen toplam miktar 29 pikogram, yani gramın trilyonda biri mertebesinde. Maliyeti piyasa fiyatının yaklaşık 1 trilyon katı ve ömrü saniyenin küçücük bir kesri. Ama asıl bombayı şimdi patlatıyorum. Simyacılar 1000 yıl boyunca kurşuna sihirli bir şey eklemeye çalıştı. Filozof taşı diye bir malzemenin peşinden koştular. Halbuki doğa tam tersini yapıyormuş. Kurşunu altına çevirmek için bir şey eklemiyorsun. 3 proton çıkarıyorsun. 1000 yıl boyunca yönü ters tutmuşlar. Ama bilimi yanlış bilmeleri altının insanlık tarihini şekillendirmesini durdurmadı. Ve bazen bu tarih en karanlık haliyle yazıldı. 1532. Bir avuç İspanyol istilacı Francisco Pizarro komutasında milyonluk İnka İmparatorluğu'nun Tanrı Kralı Atahualpa'yı esir aldı. Ve imparator özgürlüğü karşılığında tarihin gördüğü en büyük fidyeyi teklif etti. Koca bir odayı elinin uzanabildiği çizgiye kadar altınla dolduracaktı. Ve 2 odayı da gümüşle. Aylar boyunca imparatorluğun dört bir yanından kutsal hazineler taşındı. Altın güneş diskleri, tapınak süsleri ve güneş tapınağının o efsanevi bahçesindeki gerçek boyutlu altın heykeller. Tonlarca kutsal altın tek bir adamın hayatı için o odaya yığıldı. İspanyollar hepsini eritti. Binlerce yıllık sanat eserleri, bir uygarlığın bütün ruhu ocaklarda düz külçelere döküldü. İnkaların güneşin teri dediği kutsal emanet kilo hesabına indirgendi ve fidye tamamlandıktan sonra İspanyollar sözünü tutmadı. Atahualpa'yı önce vaftiz ettiler, sonra da infaz ettiler. Odayı dolduran altın imparatoru kurtaramadı. Aksine ölüm fermanı oldu. Çünkü o oda dolduğu an İspanyollar bir şeyi anlamıştı. Bu topraklarda çok daha fazlası vardı ve imparator artık gereksizdi. İşte altının ezeli çelişkisi bu. İnkalar ona baktığında güneşin terini gördü. İspanyollar sadece parayı. Hayranlıkla açgözlülük arasındaki fark metalin kendisinde değil, ona nasıl baktığımızda. Şimdi parmağındaki yüzüğe son bir kez bak. İçindeki her atom milyarlarca yıl önce 2 ölü yıldızın çarpışmasında doğdu. Güneşten daha yaşlı. Uzayın karanlığında çağlar boyu süzüldü, gökten ateş içinde düştü, 2 milyar yıl bir asteroid kasasında saklandı. Ve bütün bu yolculuğun sonunda senin elini buldu. Sen altın takmıyorsun, evrenin en şiddetli anını takıyorsun.